Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, hoş geldiniz. İkizler Burcu'nda yeni ay. Evet, yeni ay hızlıca hayatımıza yepyeni konuları getirecek. Satürn'den kare alsa da bunlara takılmıyoruz. Çünkü İkizler Burcu zihin, beyin fırtınasıdır. Yaşamımızda yeni başlangıçlar yaparken aklımızı kullanarak yapacağız. Çok kalabalık işlere gireceğiz, çok haber duyacağız ve burçlara etkileri güçlü olacak çünkü Venüs'le birleşen aynı zamanda yanında Jüpiter olan bir yeni ay. Her yıl olur bu yeni aylar fakat bunun farkı yanında Venüs'ün ve Jüpiter'in olması tabii ki. Şimdi bu yeni ay bakın burçlara neler getirecek sakın atlamayın arkadaşlar, önemseyin. Burada yapacağımız yeni başlangıçlar, girişilen adımlar bunlar mesela 15 Aralık gibi daha net görünür sonuçlarını alabilirsiniz. Bunlar kesinlikle doğum haritası ile ilgili tabii. Genel konuşuyorum şu anda. Doğum haritanı merak ediyorsan veya danışmanlık almak istiyorsan, gelecekle ilgili öngörüler almak istiyorsan ya da bilinçaltı çalışmaları, kuantumcuyum unutmayın, destek almak istiyorsanız, benim şuyum var ya ben bunu bir türlü aşamıyorum, benim ne yapmam gerekiyor Deniz Hanım derseniz bakın şurada WhatsApp hattından mesaj atarak kendinize bir hediye satın alabilirsiniz. Şimdi efendim hemen burçlara geçiyorum. Bakalım bu yeni ay burçlara neler getirecek. Sevgili koçlar, yükselen burcu koç olan dostlar, yeni ay sizin yakın çevre ilişkilerinizi güçlendirecek. Yakın çevre derken tabii ki burada iletişim, bilgi, üstelik de yeni girişimler, yeni başlangıçlar alanınızda. Bunlar en çok kardeşleri, konuyu, komşuyu, sosyal çevrenize, yeni girişimleri, evraklı işleri ve eğer ticaretle uğraşan bir koçsanız tam da yeni bir girişim, yeni bir atılım yapmak için gerçekten size önemli fırsatlar veriyor. Eğitim ve yayıncılıkla uğraşan arkadaşlar, görünür bir iş yapmak isteyen veya böyle reklam, promosyon gibi işlerle uğraşanlar için gayet güzel. Eğitim veya böyle biraz daha akademik konularla ilgileniyorsanız bu alanlar da çok güçlü olarak gündeminizde olacak. Bu yeni ayın en belki zorlayıcı etkilerini ayın 17'sine kadar alabiliriz ama koç burçlarını zorlamıyor. Hatta koç burçlarına fırsatlar veriyor. Ve bu yeni ayın etkileri bizim hayatımızda evet bir 10 gün kadar sürecek ama aslında 15 Aralık'ta yani yılın sonunda bu yeni ayın ya da mesela bu alanda girişilen, başlatılan konuları daha çok yılın sonunda verimlerini alacağız. O yüzden önemsemek gerekiyor çünkü Jüpiter de orada, Merkür de orada, inanılmaz bir bilgi alışverişi içinde olacaksınız. Bazı koçlar araç gibi trafikle ilgili konuları gündemlerine getirecek ve şunu da söylemek istiyorum. Koç burçları bu yeni ay esnasında ciddi seyahatler yapacaklar. Bir yerlere gidip gelecekler. Ama daha çok eğer bir öğretmenseniz kesinlikle bir atama bekliyorsanız bunlar gelebilir. Yine bu sektör içerisinde iş yapan Koç burcu arkadaşlar burası en çok sizi ilgilendiriyor. Harika bir gelişme ve yeni bir başlangıç için hiç durmayın derim. Boğa ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar, yeni ay para evinizde ve parayla ilgili konular zaten yıl boyunca gündeminizde olacak. Kazanmak için didinip çırpanan bir boğaysanız eğer, yatırımlarınız varsa yeni bir sektöre geçiş, yeni bir kazanç, gelirlerinizi arttırmak için yeni fırsatlar, belki bazı boğalar işle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirler ya da önemli bir geçiş sürecinde olabilirsiniz. Çünkü Plüto kariyer evinizde, kariyerinizde parlayabilir, terfi alabilir, belki para hani artışı oradan gelecektir. Ama inanın bu ay boyunca özellikle 20'sine kadar finansal konularda ciddi gelişmeler bekleyebilirsiniz. Harcamalara dikkat diyelim. Özellikle yeni aydan 2 gün sonra Mars boğaya geçecek. Yani sizin burcunuza geçecek. 2 ay kadar da orada kalacak. Evet, harcamalar da burada ön plana çıkabilir. Bir takım bunlar ne ile ilgili olabilir? İşle ilgili olabilir. Eş partner ilişkileriyle ilgili olabilir. Ama finansal konularda özellikle beklentin varsa ben bir yatırım yapacağım, ne zaman sonucunu alırım derseniz de 15 Aralık bugün yani 6 Haziran'da yaşayacağımız yeni ayın daha sonraki getirilerini, sonuçlarını bize getirecek sevgili boğa burçları.
Özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Yönetici gezegeniniz Venüs yeni ayla İkizler Burcu'nda tam bir sıralama halinde. Venüs de sizin yönetici gezegeniniz olduğu için demek ki en çok hem ilişki, yeteneklerinizi parlatmak, öne çıkarmak ve yine para diyorum. Para ile ilgili de önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Fırsatları değerlendirin. Yalnız bazı günler, yani ilerleyen günlerde Satürn'ün Güneş'le kareleri olacak. Buralara da dikkat etmek gerekiyor. Hani bazı kayıplar da getirebilir. Temkinli olun. Bir de tabii burada Neptünlü günler de gelecek. Yine yeni aya bağlı. Yanılma, aldanma gibi durumlara da dikkat edin lütfen. Görüşmek üzere. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, yeni ay sizin burcunuzda. Bugün doğan ya da bu ay doğan bütün ikizlerin doğum günü kutlu olsun. 16 derece, tabi tam da 6 aslında Haziran'da bir doğmuş ikizlerseniz yeni ay size inanılmaz yenilik ve değişimler getiriyor. Hem güneşinizin hem yükselenizin üzerinde bir yeni ay oluyor anlamı şudur. Mesleki anlamda bir yenilik olabilir. Kariyer evinizden bir Satürn geçiyor. İşle ilgili bazı yenilikler, değişimler getirebilir. Oradan biraz üstler, amirler gibi konularda belki terslikler, zıtlaşmalar ya da anlaşmazlıklar diyelim getirebilir. Ama onun yanı sıra hayatınızı tepeden tırnağa değiştirebilecek önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yükseleniniz ikizler ya da güneşiniz ikizlerse farklı etkiler alabilirsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Öncelikle yükselen, sonra güneş burcunuza göre bu yayını takip edin. Eğer biliyorsanız mutlaka ay burcunuzu da izleyin sevgili ikizler. Evet, güneş sizin için parlıyor. Ay, Venüs, Jüpiter hepsi burcunuzda. Bu size fırsatlar tabii ki getirecektir ama abartmayın. Çünkü Jüpiter bazen bir burca geçtiğinde bazı şeyleri abartır. Çünkü özgüveni arttırıyor, girişimci oluyor insan, biraz daha yaratıcılığı falan böyle büyüyor. O yüzden dikkat edin özellikle. Biraz daha böyle gözlemleyerek, işte akıl fikir alarak, aklını kullanarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten ikizler aklını kullanır genellikle ama olsun, yine de haritalar bunu bazen farklı yönde çalıştırabiliyor. Bilginiz olsun. Yani her şey sizin için parlıyor. Fırsatları değerlendirin. Bazıları ilişki bitirir, bazıları yeni bir ilişkiye başlar, bazıları taşınır efendim. Hayatınızda yepyeni kapılar açılıyor. Doğum haritanıza bakın, bakalım nerelerde nasıl değişiklikler olacak. Hoşçakalın. Yengeçler, yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar. İkizler burcundaki yeni ay biraz arka plan enerjileri çalıştıracak. Önemli şeyler duyacaksınız. Bunu ben geçen Haziran aylık burç yorumlarında aslında her burcu anlattım ama oralara kadar dinlemediğiniz için ben bunu tekrar yapıyorum. Bilmediğiniz şeylerden haberiniz olacak. Bir şeyler öğreneceksiniz. Yeni gelişmeler olacak. Birçok yengecin ilişkileriyle ilgili olabilir bu. Bazı yengeçlerin iş hayatıyla ama ikili ilişkilerde bazı sırlar ortaya çıkabilir. Ya da şöyle bir şey diyelim, yeni bir gündem olur. Bu gündemle beraber hayatınıza bir değişiklik yapma gereği duyabilirsiniz. Çünkü ayın sonu özellikle 20'si ve sonrası Güneş de burcunuza geçeceği için sizin için önemli bir tarih aralığı başlamış olacak. O yüzden bu yeni ayı iyi aslında takip edin. Ve biraz sarsıcı da olabilir ama Satürn sizden de yana, öyle diyelim. Satürn'ün desteğini aldığınızı unutmayın. Her ne yaşıyor olabilirsiniz. Mesela duygusal anlamda biraz sizi manipüle eden durumlar olabilir. Arka plan enerjileri biraz geri çekilmeyi mesela gösterir. Çünkü 12. eviniz çok yoğun. Ama sizi ilahi koruma altına alan bir durum var. Çünkü Jüpiter oradan geçiyor. Büyük kapılar açılır. Büyük farkındalıklar yaşarsınız. Bu yeni ay ile beraber. Birçoğu işle, birçoğu da ilişkiyle ilgili olacak bunların. Göreceksiniz 20'sinde, çünkü hem bu ayın 20'sinde hem Temmuz 20'sinde önemli olacak ama bu yeni ayın size getireceği sonuçlanmalar diyelim 15 Aralık gibi daha net olabilir. Acele kararlar vermeyin lütfen. Ani, dürtüsel hareket etmeyin. Hayatınızda çok önemli bir değişime gidiyorsunuz. Unutmayın. Düğümler çünkü Koç terazi aksında yepyeni kapılar açılacak. Sakın kendinizi üzmeyin. Görüşürüz. Aslan, yükselen burcu Aslan sevgili dostlar. İkizler yeni ay size iyi gelecek.
yepyeni insanlarla karşılaşıyorsunuz. Çevreniz genişliyor, sosyalleşiyorsunuz. Hemen olmayabilir, bunu daha çok ayın 10'undan sonra fark etmeye başlayacaksınız. Yeni ay size destek veriyor. Yeni platformlar, yeni projeler, arkadaş çevrenizle önemli görünürlükler olacak. Parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz, toplum içine giriyorsunuz. Davetlere, düğünlere, yemeklere, derneklere, sunumlara, yeni projelere katılın lütfen. Kendinizi gösterin. Çünkü kendinizi gösterme vakti sizin için şu anda. Ve tabii ki burada aslında ilişkiler de devreye girecektir. Ama bu yeni ayın size getireceği fırsatlar belki zaman zaman zorlayıcı olabilir. Fakat inanın, çalışan bir aslansanız iş hayatınız için, iş projeleri için çok önemli olacak. Bunları zaten ayın 20'si gibi fark etmeye başlayacaksınız. Sevgili aslan burçları, yeni bir oluşum, yeni bir proje. Bazıları için mesela eski arkadaşlar, dostlarla bir takım seyahatler, böyle gezi, keyifli süreçler geçireceksiniz. Şanslısınız, güzel ilerliyor. Şans evinizde bir yeni ay, üstelik Jüpiter de orada. Size bolluk, bereket ve insanlar tarafından ne kadar sevildiğinizi gösterecek. Mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Başaklar, yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar, İkizler Burcu'ndaki yeni ay kariyer evinizde doğuyor efendim. 6 Haziran'da başlayan etkiler 20 Haziran'a kadar devam edecek. Mesleki konular çalışanlar için. Orada bir yenilik, yeni anlaşmalar, ticari ilişkileri olan, eğer bir Başaksanız yeni bir ticari anlaşma olabilir. Ekip ve grubunuzu büyütebilirsiniz. Yeni katılanlar olabilir. Ama sektörel olarak eğer farklı bir yöne gitmeyi düşünüyorsanız da bu da bir fırsat olabilir. Çalışmayan bir eğer Başaksanız ailenizi ilgilendiren efendim durumlar, ailevi konular, birçok Başak'ın çocukları veya aşk hayatı ile ilgili gelişmeler burada bekleyebiliriz, görebiliriz. Ortaklı iş yapan bir Başaksanız yine bu ay içerisinde özellikle bu alanlarda biraz gelişmeleri sıkı takip edin. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Eş partner ilişkileri için de şunu söyleyeyim. İlişkilerde biraz böyle krizler ortaya çıkabilir. Çözmeniz, aşmanız gereken bir takım durumlar olabilir. Özellikle 9-10 Haziran biraz daha burada belirgin gözüküyor. Ve bu başlangıçların, bu yeni oluşumun, çünkü burada bir yeni ay var, yeni başlangıç olacak. Daha çok belirgin ve görünür sonuçlarını ise Aralık ayında daha net olarak görebilirsiniz. Yani bugün bir adım atarsın ve eğer Aralık ayında sürüyor olursa, ki muhtemelen sürmese bile tekrar gündemimize gelir benzer bir gelişme. Yani eğer burada bir aksilik, tatsızlık olursa veya istediğiniz sonucu alamazsanız eğer, vazgeçmeyin. Çünkü Jüpiter burada. Jüpiter'in ciddi etkisini alıyorsunuz. Bazı Başaklar evlilik kararı da alacak gibi duruyor efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar, yılın başından beri söylüyorum. Bu yılın en çok gezecek olanı, akademik kariyer yapacak olanı, eğitimle ilgili gelişmeler yaşayacak. Dil öğretimi, kişisel gelişim, hukuki süreçler gibi konuları yaşayacak burcu sizsiniz. Yurt dışı seyahatleri getirebilir. İkizler yeni ayı çünkü çok güzel bir alanınızda doğuyor. Yeni ayın en güzel etkilerini aslında alan burçlardan birisiniz siz sevgili teraziler. Evet, tatil planları da getirebilir ama bir yeni ay olduğu için daha çok eğitimle ilgili, bazı hukuki süreçlerle ilgili durumları yaşatabilir. Şu da olabilir, işe bağlı geziler, mesleki anlamdaki yenilikler veya bir sağlık sorunu ile ilgili bir başka bir yere gitme veya bir yurt dışı bağlantılı konu. Bazılarının tabii ki bu işle ilgili olduğu kadar evcil hayvanlarıyla da ilgili olabilir. Ama kesinlikle bir yerlere gidiyorsunuz, ister iş için olsun, ister keyfi olsun, uzak hedeflerinize doğru adım atıyorsunuz. Dediğim gibi bu yeni ay size çok güzel fırsatlar getirecek. Mutlu, keyifli olacağınız, ama Satürn'den kare aldığı için zaman zaman hepimiz zorlanabiliriz. Bazı eksiklerle karşılaşabiliriz. Bilhassa böyle 8, 9, 10 Haziran civarında bir tık daha böyle bizi zorlayabilir, ama genel anlamda en olumlu etkiyi siz alıyorsunuz efendim. Jüpiter'in de güzel etkilerini aldığınız için sadece şunu söylemek istiyorum.
mesleki anlamda, kariyer anlamında işte bir ticari anlaşma, çok önemli bir iş bağlantısı yaparsın mesela. Uzak bir yerde bir gelecek planı yaparsın. İşte bunun için daha çok ayın 20'sinden sonrayı takip edin. Bu yeni ayın sonuçları size o zaman daha belirgin gelecek efendim. Benden söylemesi diyorum. Hatta bazı teraziler ev yer değişikliği gibi durumlara da gebe ayın sonundan itibaren. Hoşçakalın. Akrep, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar. İkizler burcundaki yeni ay sizin finans, bütçe planlamaları, banka, ortak paylaşımlar, eşten veya ortaklı işlerden gelebilecek parayla ilgili işler. Zaman zaman krizler getirir efendim burası. Biraz zorlayabilir. Özellikle 8, 9, 10 Haziran mesela. Çünkü Satürn karesi olacak ama sizi çok zorlayacağını zannetmiyorum. Çünkü Satürn'den destek alıyorsunuz siz. Yani her ne kadar Satürn bu yeni aya kare yapsa da size destek veriyor. Mesela borç alma, kapama, vergi sistemleri, emeklilik gibi gündemleriniz, kredileri güncelleme, belki bir borcu veya bir parayı yeniden düzenleme gibi durumlar söz konusu olabilir. Genellikle yani gündem olarak bu paylaşılan kaynaklarınız olacak. Daha çok mesela nerede olabilir? Bir araç için olabilir, bir toprak, bir mülk almak için olabilir veya onun borcunu ödemek için olabilir. Yani aslında yeni ay temaları sizin finansal gücünüzü, ortaklaşa paylaşımlarınızı, parayla ilgili durumlarınızı, beklentiniz varsa yeni ay sonrasında bunları bekleyebilirsiniz. Belki de uzak bir yola, bir iş ticari konu için belki bir kaynak gerekecek, bu parayı kullanacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Ayın 8'i 9'u 10'u belki biraz zorlayabilir demiştim. Ayın sonunda bu yeni ayın etkilerini aslında 10'u, 12'si, 13'ü gibi daha net, 15'e kadar diyelim, daha net göreceksiniz. Daha çok dediğim gibi ticari konulara, seyahatlere, araçlarla ilgili konulara, belki de atamalara sizi götürecek sevgili akrepler. Evet, gündeminiz para. Önce biraz krizle gelebilir, sonrası güzel olacak, merak etmeyin. İyi bir yeni ay diliyorum. Sevgili yaylar, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar. İkizler burcu yeni ayı ilişkiler evinizde. Eğer 16 derecelerde bir 7. ev girişi, bir Venüs'ü veya herhangi bir gezegeni olan bir yaysanız bilin ki önemli bir ilişki potansiyeli başlar. Mevcut ilişkilerinizde yenilik dönemidir. Belki eşinizin hayatında bir iş süreci çalışabilir. Ortaklı işler, burada yeni projeler, bir ortak işe girişim söz konusu olabilir. Venüs de burada olduğuna göre bence başarılı olacaktır. Önce biraz zor gidebilir ama sonra çok hızlı, süratle ilerleyecek bir iş olabilir. Bazıları için dediğim gibi yeni ilişkiler, hatta bazı yaylar için belki de evlilikle ilgili potansiyelleri çalıştıracak bir süreç. Bunlar tabii ki sizin doğum haritanıza bağlı olan etkileri. Ama ortak bir iş, ortak bir proje, evlilik de olsa sonuç olarak para gerekli ve ayın 15'ine kadar olan süreçte bunları yaşadıktan sonra biraz işin para kısmı devreye girecek. Finansal konular devreye girecek. Belki de beklediğiniz bir para da gelebilir veya bir yatırım yapmak veya bir ödeme yapmak durumunda olabilirsiniz. Yani paraya bağlı işlerle beraber ikili ilişkiler en çok yay burçlarını ilgilendiriyor. Jüpiter karşınızdan geçiyor artık. Dolayısıyla evet, biraz sıkıntılı günler geçiriyor olabilir bir takım yaylar. Çünkü Satürn'den kare alıyorsunuz. Özellikle mesela 16-19 derecelerde gezegeniniz varsa biraz sıkıntılı olmuş olabilir. Satürn kareli olacağı için mesela nereden gelebilir? Hemen söylüyorum sizlere. Yani şöyle diyelim. Biraz maddi sıkışıklık yaşayabilirsiniz, daralabilirsiniz. Evde toprak, gayrimenkulle ilgili konular, aileyle ilgili konular gündemimize gelebilir. Merak etmeyin. Jüpiter'in desteğini, tam desteğini alıyorsunuz. Neye başlarsanız, hayatınızda ne büyürse, neyi isterseniz o büyüdüğü için güzel bir ilişki, güzel bir ortaklık diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olan sevgili dostlar. Evet, ikizler yeni ayı işleri değiştiriyor. Gündeminizi değiştiriyor.
kendinize olan özeninizi değiştiriyor efendim. Gelecekle ilgili görünümünüzde, mesleki konularda, çalıştığınız yer, çalışanlar için söylüyorum, ekiplerle, birlikte çalıştığınız insanlarla yenilikler başlıyor. Yeni bir iş de olabilir bu. Yeni bir mevcut işinizde bir geçişte söz konusu olabilir veya işveren olabilirsiniz. Yeni girişimler, anlaşmalar, yeni takım arkadaşları, bir ekip ruhu oluşturuyorsunuz. Orada beyin fırtınaları oluyor çünkü. Bazı oğlaklar evcil hayvanlar veya evcil hayvan alacaklar ya da onların gündemleriyle ilgilenirken efendim gerçekten hayatında oğlak burçların ciddi köklü gelişmeler oluyor artık. Neden? Yeni ay ile birlikte tabii ki artık Plüto da yavaş yavaş tekrar oğlak burcuna gerilemeye başladığı için o yarım kalan artık sizi bezdirmiş, böyle yormuş enerjilerle yepyeni bir pencere açılacak aslında. Özellikle ayın 15'inden sonra bunu daha net göreceksiniz. Bazı kararlar alacaksınız. Evet, eğer hakkında çelişki varsa, kararsızlık varsa, çalışıyorsan onunla ilgili, günlük hayatının diğer boyutları ile ilgili, kendinde memnun olmadığın görüntünle ilgili de olabilir bu arada. Ameliyatlar, operasyonlar, estetikle ilgili konular yine oğlakları çok ilgilendiriyor. Öyle bir süreç ki bunların hepsini yapabilme potansiyeli var. Çünkü bu ay sonunda burcunda bir dolunay var. Çok iyi takip et. Ne yapman gerekiyorsa dikkatli adımlarla yap sevgili oğlaklar. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir yeni ay diliyorum. Kovalar, yükselen burcu kova olan sevgili dostlar, ikizler burcu yeni ayı tamamen %100 size destek veriyor. Evet, ikizler burcu hava elementi ve sizin ilişkiler, para, aşk, flörtler, eğlence, keyif, çocuklar, aynı zamanda yaratıcılık, sanat ve biraz da böyle finansla ilgili, parayla ilgili satın alıp böyle ticaret yapabileceğiniz bir alanda gerçekleşiyor. Ve birçok kova bence burada şimdi bazıları aşk başlatacak. Evet, ilişki başlatacak. Bazıları için çocuklar, çocuklarla ilgili konular, gebelik sürprizleri, haberleri gelecek. Bazı kovalar için biraz daha böyle nasıl anlatalım, yatırımlar söz konusu olacaktır. Yeni bağlantılar kuracaksınız. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Sosyal hayatınız son derece hızlanacak. Böyle keyifli, eğlenceli bir süreç sizin için olacak. Diğer yandan şunu da söyleyebiliriz. Mesela bir dijital para, ondan sonra bu coinler falan, bunlarla ilgili beklentisi olan, yatırım yapmış, bazı kovalar için bir takım gelişmeler olabilir. Bunların mesela sonuçlarını daha çok ayın 15'inden sonra görebilirsiniz. Ama ilişkiler konusunda biraz dikkatli de olun lütfen. Satürn'den kare alan bir alan burası. Böyle ayın 9'u 10'u gibi ilişkilerde bir takım zorluklar meydana gelebilir. Yatırımlarınıza dikkat edin. Özellikle zaten 17-20 Haziran civarı yine bu yeni ayın etkileri, mesleki anlamdaki yatırımlarda bir takım zorluklar veya böyle gözünüzün açık olması lazım. Aldatıcı, yanıltıcı durumlar da getirebilir. Ama her halükarda size destek olduğu için ve burada bir Jüpiter de olduğu için tabii ki sizi koruma altına alacak. Özellikle şu an kovalar ilahi koruma altındalar. Tüm hava grupları içinde geçerli bu. Bazılarının tabii ki hayatlarında çok keyifli enerjiler aktifte olacak. Ciddi haber trafiği ve ciddi göz önünde olacağınız bir yeni ay bekliyor size. Mutlu bir yeni ay. Balık ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar, ikizler burcundaki yeni ay size en önemli etkileri getiriyor. Değişken grup burçsunuz ve bu da bir değişken grup burçta. Tam köşe evinizde hayati kararların, yani hayatımızı etkileyen kararların bir sürecine girdiniz. Şimdi bazı balıklar, bu arada Satürn burcunuzdan geçiyor ve bu yeni ay Satürn'le çok ilişkili. Sorumluluk aldırır. Mesela sıralayacağım. Bazı balıklar evini satmaya, bazı balıklar yeni bir ev almaya karar verebilirler. Böyle gelişmeler olacak yaşamınızda. Yaşadığınız yerdeki insanlar, bunlar bazen ebeveynler, bazen aile içindeki tüm bireyleri ilgilendiren bir süreç. Genellikle ama bu yeni ay size ait olacağı için bazıları dediğim gibi mesleki ve evle ilgili
yer değişimleri olabilir. Burada bir yenilik getirecektir. Aile içindeki kişilerin bazı balıklar için mesela evlilik kararı almakta olabilir. Bir takım balıklar çocuklarını belki evden ayrılacak, yeni bir ev açacak ya da beni de izleyen bir balıksınız. Belki aileden ayrılarak artık o yaş periyoduna göre değişecektir. Kendinize bir yuva kurmaya karar verebilirsiniz. İş açmaya karar verebilirsiniz. Ama yaşadığınız yer, mekan bu anlamda çok önemli. Bir de balıkların şöyle bir süreci olacak. Çok misafir ağırlayabilirsiniz. Venüs orada. Venüs keyiftir, güzelliktir, böyle eğlencedir, bazı dekor işleridir. Dekorasyonlar yapar. Evinizin eşyalarını değiştirebilirsiniz. Efendim çok güzel misafirler ağırlayabilir. Evinizde davetler, yemekler verebilirsiniz. Bazı kutlamalar da getirebilir tabii ki. Böyle etkileri var. Satürn'ün desteği var. Evet, kare olsa da sorumluluk, yeni bir sorumluluk alma olası da getirecek. Mesela 30'lu yaşların başlarında bir eğer balıksanız muhtemelen ev yer değişimi, aileyle ilgili fikir değişimi de gelir. Mesela bir olaya ebeveynler diyelim anne baba ile ilgili konularda bir yenilik olabilir. Yanına almak, onların yanına gitmek veya miraslı bir konunun devreye girmesi, bir satış işlemi vesaire gibi olma olasılığı çok var. Unutmayın sevgili balıklar, Jüpiter burada. Bu yeni ay tam Venüs'le ve Jüpiter'le sıralanmış durumda. Hızlı bir fikir değişimi, hızlı bir yenilik getirebilir. Eğer 16 derecelere yakın 5 derece öncesi sonrası bir yerleşiminiz varsa nerede? Balıkta, ikizlerde, Başak'ta, Yayda. Eğer Yayda varsa kariyerle ilgilidir. Başak'ta varsa efendim evlilik veya eşle ilgili veya eşin ailesiyle ilgili bir durum getirebilir. Eğer ki 16 derece güneşi olan ya da yükseleni olan bir balıksanız kesinlikle hayatınızı şöyle köklü bir yenilik, düzenleme getirir. Bunların daha belirgin sonuçları da daha fazla Aralık ayında göreceğiz. Çünkü 15 Aralık gibi de yine benzer durumlar söz konusu olacak. Yani böyle pat diye bir şeyler değişmeyebilir ama bir süreç başlar. Ama ne yenilik yaparsanız yapın, inanın size çok iyi gelecek. Şöyle koskocaman, geniş, güzel, ferah bir eve, bir ofise, güzel bir yuvaya da sahip olabilirsiniz. Yeni ay sizin için önemli efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Mutlu bir yeni ay diliyorum. Hoşçakalın.